Zeus, Atina'nın yeni koruyucusunun kim olacağına karar vermek için bir yarışma düzenler. Yarışmanın en iddialı ismi Poseidon, rüzgardan daha hızlı bir at yaratırken, Athena elinde bir zeytin dalıyla çıka gelir. Dalın temsil ettiği zeytin ağacı yüzyıllar boyunca yaşayacak, ağaçtan elde edilen zeytinyağı her türlü derde şifa olacaktır. Yarışmayı o zeytin dalıyla Athena kazanır. Zeytin ağaçları her yere dikilir, bolluk, bereket ve barışın simgesine dönüşür. Ömrü 2000 yıl sürebildiği için adına ölmez ağaç denilen zeytin ağacı, antik çağlardan beri insanlığa sağlık, lezzet ve güzellik vaat ediyor. Zeytin ve zeytinyağının soframıza gelene kadar geçirdiği yolculuğun her aşaması emek dolu. Zeytinler hasat edildikten sonra araya karışan dallar, yapraklar ve taşlar ayıklanıyor. Tozdan arındırmak için yıkanıyorlar. Fan yardımıyla kurutularak çekirdekleriyle birlikte işleniyor ve geleneksel taş baskıdan modern teknolojiye ilerleyerek yağa dönüşüyor. Bu süreçte zeytin alternatif iki sistemle işlenebiliyor. İki fazlı sistemde karasu ve pirina bir arada kalacak biçimde yağdan ayrıştırılıyor. Üç fazlı sistemde ise yağ, karasu ve pirinanın her biri birbirinden ayrılıyor. Pirina aslında yağı azaltılmış zeytin hamuru. Ancak zeytinyağı üretiminde atık olarak konumlandırılıyor. Sınırlı miktarda pirina, gübre, yem ya da katı yakıt olarak geri dönüştürülüyor. Üretim aşamasında oluşan milyonlarca metreküp karasuysa çoğunlukla doğaya bırakılıyor fakat döküldüğü toprağı tarıma elverişsiz kılıyor. Her yıl Türkiye'de yaklaşık 1,6 milyon ton pirina, 1,2 milyon metreküp karasu çıkıyor. Bu ürünler döngüsel biçimde değerlendirilmediği için zeytinyağı sektöründe önemli bir verimlilik kaybına yol açıyor. Asırlık meyve yeni lezzet mottosuyla yola çıkan Anadolu, sıfır atık ve döngüsel ekonomi felsefesini benimseyerek zeytin ve zeytinyağı üretiminde ortaya çıkan bu yan ürünleri yepyeni biçimlerde soframıza kazandırıyor. Yağı alındıktan sonra kurutulan, yapısı ve doğallığı bozulmadan konsantre hale getirilen zeytini, toz zeytin formunda baharat olarak sunuyor. Taze zeytin sofralık zeytine dönüşürken içerdiği karbonhidrat, protein, vitamin ve minerallerin bir kısmını kaybediyor. Toz zeytin ise bizzat taze zeytinden üretildiği için besin değerlerinin tamamına yakını korunuyor. Et, tavuk yemekleri ve salatalara yönelik farklı çeşnileriyle Anadolu ürünlerini pizzalardan makarnalara, mezelerden omletlere dilediğiniz yemekte kullanabilir, yaratıcı lezzetler yakalayabilirsiniz. Büyük üreticiler için de alternatif bir lezzet bileşeni olan Anadolu ürünleri, zeytinli krakerler, bisküviler, zeytinyağlı erişteler, soslar gibi zeytin ve zeytinyağı dahil edilen her gıdanın içinde değerlendirilebiliyor. En önemlisi ise Anadolu, zeytinin doğası gereği içinde sakladığı mucizeyi sunarken dünyayı koruyor. Yeşil teknoloji yöntemleriyle pirina ve karasuyu yeniden değerlendiren girişim, 2 yılda 180 ton su ve 1,5 futbol sahası kadar toprağın temiz kalmasını sağladı. Artan nüfusla beraber gıda üretiminin de artmasıyla üretim süreçlerinden çıkan yan ürünlerin miktarı da artıyor. Bu da aslında çevreye verilen zararın da bir başka göstergesi. Gıda üretiminde ortaya çıkan yan ürünlerin tamamı çöp olarak ya da atık olarak görülmemeli. Çünkü her birinin içerisinde farklı bir besin değeri, farklı bir kıymet, bir değer taşıyor. Zeytin ve zeytinyağı işlenirken de bir takım yan ürünler ve buna bağlı olarak atıklar ortaya çıkıyor. Ama maalesef bu atıkların hem zeytinyağı üzerinde hem de diğer gıda üretimlerinde olsun doğru bir şekilde ve yeterli seviyede değerlendirilemediğini biz gördük ve girişimimizin asıl başlangıç noktası da bu oldu bizim. Yüksek lisans hayatımın tez yazım aşamasında panoda var olan bir ilanla ben bu yolculuğa başladım. Ve tabii ki de bu yolculuğun ana karakteri de babamın satın almış olduğu zeytin bahçesi ve ilk hasatta karşılaştığımız tablo oldu. Ve daha sonra TÜBİTAK desteğiyle beraber 2018
2018 yılında Ekim ayında Anadolu kurmuş olduk. Zeytinyağı üretiminde Türkiye çok yukarıda yer alıyor ve buna bağlı olarak da bir sürü yan ürün ortaya çıkıyor. Bunların doğru bir şekilde değerlendirilememesiyle beraber de çevreye, suya ve toprağa, biyoçeşitliliğe oldukça yüksek riskle zarar veriyor ve biz bu yan ürünleri değerlendirerek onların çevreye verdiği potansiyel zararın önüne geçmeyi hedefliyor ve bu şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz. Kullandığımız teknoloji hem çevreyi korurken hem de işlediğimiz ürünün doğallığını oldukça yüksek miktarda koruyor. Bu nedenle de sadece standart bir baharat değil, fonksiyonel bir ürün sunmuş oluyoruz. İlk ürünümüz fonksiyonel toz zeytin. Bunun yanında da yine toz zeytin içeren 3 farklı baharat karışımımız var ve yine bahçedeki her şeyi değerlendirmek adına ürettiğimiz yaprak çaylarımız mevcut. Biz zeytini işlerken altın çöpe düşse değerini kaybetmez diyerek aslında biz bu değerlendirmeyi yaptık. Önceliği çevreye veriyoruz. Girişimimizin kuruluşunda da asıl amacımız çevreyi korumak. Ama bunun yanında zeytini günün her öğününe taşımak ve zeytinli sofraların vazgeçilmez olmasını istiyoruz. Sorumlu üretim ve tüketim felsefesiyle Anadolu sofralarımıza sürpriz tatlar kazandırırken sürdürülebilir bir gelecek yaratmak için çalışıyor.